Crime Stalker. Sarsıcı olaylar. Birisi hapisten çıkmanın tek umudu tabutta olmak olan bir katile neden aşık olur? Gece avcısı, Richard Ramirez gibi kötü şöhretli katiller hala çantalar dolusu hayran mektubu alıyor. Sonunda ona mektup yazan kadınlardan biriyle evleniyor. Hatta katillere aşık olan pek çok kişi var. Bazıları hapishanede çocuk sahibi oluyor. Diğerleri ise hayatlarını eşlerini kurtarmaya adıyor. Bu insanları gözleri bağlı kurbanlar olarak mı görmeliyiz? Yoksa aşk gerçekten hapishane duvarlarının ardında filizlenebilir mi? 36 yaşındaki Richard Ramirez, Los Angeles bölgesini korkuyla felç eden ve 13 kişinin ölümüne neden olan vahşi bir suç dalgasının ardından 1989 yılında cinayetten hüküm giyiyor. Suçlarının sadist ve işkence edici doğası ona yakın suç tarihinde eşi benzeri olmayan bir ün kazandırıyor. Doreen Lioy, 1955 yılında Kaliforniya'nın Burbank şehrinde doğuyor. Amerikan tarihinin en kötü seri katillerinden biriyle evlenene kadar Tiger Beat dergisinin editörlüğünü yapan başarılı bir kadın. Ramirez'le evlenmeyi bekleyen kestane rengi saçlı Doreen, ona duyduğu sevgiden hiç şüphe duymuyor. The face of evil. And yet you look at him and you see the man of your dreams. Who needs glasses here? I can't help the way the world looks at him. They don't know him the way I do. Düğününden saatler önce onu seçmemin nedenini açıklamak benim için bile zor, diyor. Düğün günü Doreen beyaz dantel giymiş, Richard ise kot pantolon. Doreen'in seçtiği yüzük altın, Richard'ınki ise platin. Doreen, eğer aşk gerçekten her şeyi fethediyorsa o zaman Richard ve ben sonsuza dek mutlu olmalıyız, diye düşünüyor. Doreen 11 yıl boyunca Ramirez'e aşk mektupları yazdıktan sonra sonunda onunla evleniyor. Doreen bu duruma sevinse de düğün haberi dünyayı şok ediyor. Kurbanlarının aileleri ve 41 yaşındaki gelinin kendi ailesi kurbanlarına tecavüz eden, işkence eden ve öldüren bir suçluya evlilik gibi bir ayrıcalık verilmemesi gerektiğini savunarak öfkelerini dile getiriyorlar. 1996 yılında San Quentin hapishanesinde gerçekleşen törenle Doreen, Bayan Ramirez unvanını alıyor. It feels wonderful. I'm so happy. I'm so thrilled, very proud, and a little relieved that the bulk of the day is over, and just hopefully I can enjoy the rest of my day in peace with Richard's family and think about the importance of what happened today. Doreen, bu ilişkinin büyük bir kişisel fedakarlık gerektireceğini biliyordum ama hiç pişman olmadım. Başkalarının şaşkınlığını anlıyorum. Fakat Temmuz 1989'daki o günden beri Richard bana seninle evlenmek istiyorum dediğinde içimde bu ilişkinin doğru olduğuna dair bir his vardı, diyor. Doreen'in bu duyguları Ramirez'in tutuklandığı 1985 yılının 30 Ağustos Cuma günü polisin Ramirez'in resmini televizyon programında yayınlamasıyla başlamış. Geriye dönüp baktığımda o günün benim için bir dönüm noktası olduğunu anlıyorum. Dallas'ın ortasında onun sabıka fotoğrafını gösterdiler ve gözlerinde beni büyüleyen bir şey gördüm. Sanki onu tanıyormuşum gibi değildi ama gözlerinde bir şey vardı. Belki kırılganlık, diyor. Ramirez'in biyografi yazarı Philip Carlo, Lioy ile bu ziyaretlerden birinde tanışıyor ve onda özel bir şey olduğunu fark ediyor. Carlo, Ramirez'in ona tutkuyla mektuplar yazan birçok hayranı vardı. Hatta ölüme mahkum edilmesine oy verirken bile ona aşık olduğunu itiraf eden bir jüri üyesi bile vardı, diyor. Ama Doreen farklıydı. Doreen ona tamamen güveniyordu ve Ramirez de ona güveniyordu. Onun hayatındaki her şey Richard'le ilgiliydi. Richard onun hem gün doğumu hem de gün batımıydı. Doreen, Ramirez'e baktığında annesinin gördüğü o küçük çocuğu görüyor. Radyodaki müzikle dans eden harika küçük çocuğu. Bu derin bağ onları birbirine daha da yaklaştırıyordu. Sonuç olarak Doreen'in Richard'a duyduğu aşk
Onun gözlerinde gördüğü ve kendisini çeken bir kırılganlıkla başlamış, toplumun anlayışını zorlayan bir bağlılığa dönüşmüştü. Ancak bu tür ilişkilerin toplumsal normlar ve kurbanların yaşadığı acılar açısından nasıl değerlendirileceği hala tartışma konusudur. Aşkın hapishane duvarlarının ardında gerçekten yeşerip yeşermeyeceği sorusu toplumda tartışmalara yol açarken herkes bu konuda kendi perspektifine göre farklı yanıtlar bulabilir.